Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimiz kız ve erkek bebeklere uygun. Ayrıca diğer örgülerimizden kalan ipleri değerlendirme çalışması olacak. Beden kısmındaki modeli 3 renk olarak çalıştım ben, yıldız modelini. Yaka kısmına da yıldız modeli gibi, yıldız tekniği gibi bir teknikle çalıştım. Gayet beğenildi Instagram sayfamda. Tekstil tipi örgü başlama ile yaka kısmını başladıktan sonra ayrımlarımı yapıp bu şekilde artmalarımı tamamlayıp roba kısmını bitirdim. Daha sonra beden kısmına yıldız modeli uyguladım. Modeli uygularken özellikle videonun başında hatırlatmak istiyorum. Düz örgüye göre toplayan bir model. Bu kısımlarda tekrar önlerde ve arkada ilk model uygularken artma uyguladım. Bir de band kısmında, modelli kısımda, band kısmında dönüşler yapıp tarif ettim. Bu iki kısmı özellikle izlerken kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Beyaz ipimden bir tane kullandım. Diğer iplerim de bu şekildeydi. Kız ve erkek bebeğe uygun gidecek diğer örgülerinizden kalan tüm iplerinizle çalışabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, bu yıl ben rahatsızdım. Ayağımdan ameliyat oldum. Örgümü de o yüzden Instagram'a roba kısmına attım ama devamını atamadım. Örgüyü hemen öremiyorum. Alışverişe çıkamıyorum. Kanalımın izlenmeleri de biraz düştü. Beni izleyip birazcık destek olursanız şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeleğimden örecek olan tüm örgü canlara kolay gelsin diyorum. Yeleğimize başlıyoruz arkadaşlar. Diğer örgülerden kalan iplerimizi kullanacağız. Yeleğimizde roba kısmını beyaz iplerimizle öreceğiz. Beden kısmında da beyaz, yeşil ve lila olarak modelli çalışacağız. Beyaz ipim Kartopu Baby One marka. İlk önce bu iplerimi kullanacağım. Yetmezse tüm yumağımdan devam ederim. Diğer iplerimde lila ipimde Kartopu marka. Yaptığım bir çalışmadan kalan ipim. Yeşil ipimde Nako Elite Baby arkadaşlar. Beyaz ipin renk numarasını vermeye gerek yok. Diğer iplerimi kaldırıyorum. Şişimizde 3 numaralı misinalı şişle çalışacağız. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5'la çalışabilir. Her zaman söylediğim gibi misinalı şiş sevmeyenler düz şişle yapabilir. Şişimize 80 ilmek atacağız. Şiş numaramı da bu şekilde yazdım. 80 ilmeğimi atıp hazırladım ben. Şimdi yaka kısmı için tekstil tipi örgü başlama ile başlayacağız. Şişimize ilmeklerimizi attıktan sonra bir ters bir düz örgü öreceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir ilmek ters örüyorum. Devamında bir ilmek düz, bir ilmek ters, tekrar bir ilmek düz. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci sırada bir işlemimiz var. Sırayı tamamlayıp ilmeklerimizi döndürme işlemiyle devam edeceğiz. Sıra sonuna yaklaştım. Son olarak düz ilmeğimi örmüştüm. Tekrar bir ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmek örerek sırayı tamamladım. Düz yüze döndüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sıradaki ters ilmeğimi de örüyorum. İpimi biraz yerleştiriyorum. Daha sonra şişimi örgünün alt kısmından bu şekilde takıp
düz ilmeğimi şişime alıyorum. Şişimden ilmeği çıkarıyorum. Çeviriyorum ilmeği, tekrar şişe takıp düz örüyorum. Ters ilmeği gelişine örüyorum. Diğer ilmeği yine şişimi bu şekilde taktım, ilmeğe çevirdim, düz ördüm. Yine ters ilmeği normal örüyorum. Düz ilmeğe geldiğim zaman bu şekilde çeviriyorum. Düz ilmeğe şişimi takıyorum. Diğer şişimden alıp örgünün düz yüzüne doğru çevirip şişimi alıp düz örüyorum. Ters ilmek yine gelişine. Diğer düz ilmekte de aynı işlem. Ters ilmeğimiz düz ilmek için çevirdik, taktık, ördük. Yine ters ilmek, tekrar düz ilmekteyiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda bu kısımlarda devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna doğru yaklaşıyorum. Ters ilmeğimi gelişine örüyorum. Diğer ilmeğimi yine çeviriyorum. Ters ilmeği gelişine ördüm. Düz ilmek için şişimi takıp çevirdim. Tekrar ters ilmek, düz ilmeğim, ters ilmeği ördüm. Son kalan düz ilmeğime de aynı işlemi uyguluyorum. Taktım şişime, çevirdim ve düz ördüm. Kenar ilmeğini şişime örmeden alıyorum. İki sıra örgü örmüş olduk. Bir sıra bir ters bir düz örgü ördük. Daha sonra ilmeklerimizi çevirerek ördük. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi gelişine örüyorum. Ters ilmekle başlıyorum. Düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Bu sıramızı da bir ters bir düz örgü olarak öreceğiz arkadaşlar. Sırayı tamamlayacağım. Bu şekilde diğer yüzden de öreceğim. 2 sıra örgüyü tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Tamamladım 2 sıra örgüyü arkadaşlar. Örgüyü başladığım ipim sağ yönde. 4 sıra örgü örmüş olduk. Bir ters bir düz, daha sonra ilmekleri çevirdiğimiz sıra, daha sonra da bir ters bir düz olarak 2 sıra daha örgü ördük. Toplamda 4 sıra örgü oldu. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi tüm ilmeklerimi haroşa örgüye dönüyorum. Yaka bandında 2 çizgi haroşa olunca ilik yeri için tarife devam edeceğim. Yaka bandında 2 çizgi haroşa ördük. İpim örgünün sol yönünde. Bu yönümüzü ters yön olarak belirleyeceğiz.
Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek bıraktım. Diğer yönde de 2 çizgi haroşam var. Düz yüz olarak bu yüze bir tane ayraç takıyoruz. Ters yüze dönüyoruz. İlik yeri açacağız. İlik yerimi ben 2 sırada açıyorum. 7 ilmeğimden 1, 2 ilmek daha örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte bir tanesini keserek örüyorum. Kalan ilmekleri örüp düz yüze dönüyorum. Düz yüze döndük. Düz yüzde örgüyü başladığımız ipimiz sağ yönde olacak. Kenar ilmeğimi alıp 2 ilmek daha örüyorum. Şişimde 3 ilmek olunca 2 ilmeği birlikte ördüğüm hizadayım. Bir tane doluyorum. Devam edip diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlk yerini açmış olduk arkadaşlar. Yeleğim boyunca devamınca bant kısmında 13 çizgi haroşa ile ilik açacağım. İstediğiniz sayıda çizgi haroşa ile açabilirsiniz. 13 çizgi haroşa benim için ideal. Devam edip 3. çizgi haroşayı düz yüzden ve ters yüzden de tamamlayacağım. Daha sonra ayrımlarla devam edeceğiz. 3 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Ayraç taktığım yüzde düz yüzdeyim. Diğer yüzü de böyle. Örgümüzde roba kısmında yıldız roba çalışacağız. Bu yüzden artma yerinde ilmeğimiz yok. İlmeklerimizi 5 parçaya böldüm. Ön, kol, arka, ikinci kol ve ikinci ön. Bir de yaka düşürme çalışması yapacağız. Gayet yavaş tarif edeceğim. Eğer örgüye yeni başladıysanız zor gelirse yaka düşürme çalışmasını yapmadan ön kısmın tüm ilmeklerini örebilirsiniz. İlmeklerimin sayısına gelince arkadaşlar yazılı olarak da göstermek istiyorum. 16 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Ön için devamında 12 ilmek kol ilmeği, 24 ilmek arkası için, ikinci kol 16 ilmek ve ikinci parça ön 16 ilmek. Toplamda 80 ilmeğimiz var. Başlıyoruz. Şimdi 7 ilmek bandımız olacak. Kenar ilmeğimi alıyorum. 6 ilmek daha haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek oldu toplamda. Ayracıma 2 ilmek kalana kadar 2 4 7 ilmeği de düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 16 ilmeğin içinde bant ilmeği ve bu düz ilmeklerimiz var. 16 ilmek dediğim zaman ayrıca bant ilmeğini de başka daha fazla olduğunu hesaplamayın arkadaşlar. 16 ilmek tamamı. 2 ilmek kalınca ilmeklerimizi sol yöndeki şişimizden çıkartıp tekrar bu şekilde takıp düzeltiyoruz. Daha sonra sağ yöndeki şişimizi 2 ilmeğe birden takıyoruz. Bir tane düz örüyorum. İlmekleri şişimde tutuyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Aynı 2 ilmeği bir kez daha örüyorum. Böylece 2 ilmekten 3 ilmek örmüş olduk. Artmamız bu şekilde olacak. Ayracı alıyorum. Kol ilmeklerine artmamı ekliyorum. Yine 2 ilmeği bu şekilde şişime alıyorum. Bu kez düzeltme yapmıyorum. Bir kez örüyorum. İlmeği şişimde tutuyorum. Doluyorum. Tekrar örüyorum.
Yine artmayı eklemiş oldum. Devam edip ayracıma 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmek düz ördük. Yine bu 2 ilmeği alıyoruz şişimizden, yönünü bu şekilde takıyoruz. Şişimizi soldan sağa doğru ilmeğe taktık. Bir tane ördük, doladık. Tekrar ördük. Arka kısmın ilmeklerine geçiyoruz. Ayracımı aldım. 2 ilmeğime taktım, ördüm, doladım. Tekrar ördüm. Sol yönde ayraca 2 ilmek kalana kadar, yani 20 ilmeği düz öreceğiz. Düz olarak örüyoruz. İki ilmeğimiz kaldı. Şişimden alıyorum. Yönünü düzeltiyorum. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. Ayracımı aldım. Kol ilmeklerine devam ediyoruz. İlk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm, doladım. Tekrar ördüm. 8 ilmeği düz örüyoruz. İlmeklerimi alıp yönünü düzelttim. Bir tane ördüm, bir ilmek doladım, tekrar ördüm. Bu kısımdaki ayracı da değiştirdim arkadaşlar. Sarı renkli ayraç taktım. Yaka düşürme yapacağımız zaman örgünün düz yüzünde sağ yönde pembe ayracımız, sol yönde sarı ayracımız var. Ön kısmın ilmeklerinden 2 ilmeği yine alıyorum. Artmama eklemek için ördüm, bir ilmek doladım, tekrar ördüm. Örgümüzde toplamda düz yüzde 8 ilmek artma eklemiş olduk. 2 4 6 8, her düz yüzde örgümüz, robamız 8 ilmek artacak. Ters yüzde artma olmayacak arkadaşlar. Şimdi sol yöndeki şişimizdeki ilmeklerimiz 2 4 6 7 ilmek bant ilmeği, daha sonra bu 3 ilmek dönüş ilmeği, 2 ilmek ve 2 ilmek dönüş ilmeği. Bu ilmekleri örüp dönerek öreceğiz ve yakamıza yuvarlak bir görüntü vereceğiz. 1 2 ilmek düz örüyorum. Diğer ilmeklere devam etmiyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra örgümün ipini şişimin üzerinden ters yüzden düz yüze doğru atıyorum ve çekiştiriyorum. Atıp çekiştirdiğim zaman ilmeğim 2 tane gibi oldu. Bu şekilde yapacağız. Daha sonra ipimi örgünün ters yüzüne atıp ilmeklerimi ters örüyorum.
Robamız, bu kısımdaki ilmeklerimiz düz yüzde düz, ters yüzde ters arkadaşlar. Kol kısmının ilmeklerini tamamladım. Ayracımı alıyorum. Örgümün arka kısmın ilmeklerini de örerek devam edeceğim. Az bir şey kaldı, kesmek istemiyorum. Ayracı alıyoruz. Kol ilmeklerini örüyoruz. Ayracımı aldım. Ön kısmın ilmeklerine geldim. Artma ilmeğimi 3 tane 1 2 3 üçünü de ters ördüm. Daha sonra bu kısımdaki yine ilmeklerimizden 2 4 6 7 ilmek bant ilmeği, 3 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek. Şimdi 2 ilmeğimizi örüp tekrar düz yüze döneceğiz. 2 ilmeği ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği şişime aldım. Örgümün ipini bu kez ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde alıp ilmeğimi çekiştirip yine 2 ilmek gibi yaptım. Daha sonra ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 ilmek daha düz ördüm. Ayracımdan önce 2 ilmeğim var. Yönünü düzeltiyorum. Daha sonra şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. Ayracımı alıyorum. Kol ilmeğinden ilk 2 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm, doladım. Tekrar ördüm. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Oldukça kolay, gösterişli arkadaşlar bu artma şekli. Yine 2 ilmeğim kalınca şişimden aldım. Düzelttim. 1 2 ve 3 ilmek oldu. Ayracı alıp arka kısmın 2 ilmeğini bu şekilde aldım. Bir tane ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. Devam ediyorum. İlmeklerimi düz örmeye. Bu kısımda yine aynı şekilde artmaları yapıyorum. Ayracımın olduğu bölümde. Sarı ayracımın bu kısımda tarife devam edeceğim. Kalan bir ilmeğimi örüyorum. Ayraçtan önceki 2 ilmeği yönünü düzeltiyorum. Bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar örüyorum. Ayracı alıyorum. Ön kısmın ilk 2 ilmeğini şişime aldım. Bir kez ördüm. Doladım. Bir ilmek, tekrar bir ilmek daha ördüm. Daha sonra 1 2 ilmek düz ördüm ve bu kısımda ikili gibi yaptığımız ilmeğimize geldik. İlmeğimizi, şişimizi soldan sağa doğru takıp düz örüyoruz ve yerleştiriyoruz. Daha sonra 1 2 ilmek daha düz örüyoruz.
diğer ilmekleri şişimizde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğümüz ilmeği sağ yöndeki şişimize alıp ipimizi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıp ilmeği yerleştiriyoruz. 2 ilmek gibi yaptık. Daha sonra ayraca kadar ilmekleri ters örüyoruz. Ayracımı alıyorum. Kol ilmeklerini de örmeye başlıyorum. Sıramı devam edeceğim. Ve pudra renkli ayracımın olduğu bu kısımda tarife devam edeceğim. Özellikle biraz geriden tarif ediyorum arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun diye. Pudra ilmeğime 3 ilmeğim var. Üçünü de ördüm. Şimdi ön kısmın ilmeklerindeyiz. 1, 2, 3 ilmek artma ilmeklerini örüyorum. Daha sonra 1, 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek tersten sonra dönüş yaptığımız ilmekteyiz. İpimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi düz yüzden bu şekilde düz yüzden ters yüze doğru takıp ilmeği ters örüp şişimden çıkartıp yerleştiriyorum. Dönüş yaptığımız ilmeğimiz. Daha sonra 1, 2 ilmek daha ters örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıp ilmeğimi yine 2 tane gibi yapıp yerleştiriyorum. İlmeklerimi düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmek ördükten sonra 2 ilmeği yine çıkarıyorum şişimden. Yönünü düzeltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. Artmamı bu şekilde ekledim. Kol içinde örüp artmamı ekliyorum. Artmalarımı ekleyerek bu kısma kol kısmının 3 ilmeği kalana kadar düz örerek devam edip bu kısımda tarif edeceğim. Yine sarı ayracımıza yaklaştık. Kalan bir ilmeği örüyorum. Artma için ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Doluyorum. Bir ilmek, tekrar bir ilmek daha örüyorum. 3 ilmek ayracımı alıyorum. İlk 2 ilmeği şişime aldım. Ön kısmın ilmeklerinden bir ördüm, bir doladım, tekrar ördüm. Daha sonra devam ediyorum ilmeklerimi düz örmeye. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği düz örüyorum. Şişimi dönüş yaptığım ilmekteyim. Şişimi soldan sağa doğru bu şekilde takıp ilmeğimi düz örüp yerleştiriyorum. Bu şekilde çekiştirip daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeğim kaldı. Çeviriyorum örgünün ters yüzüne. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde atıyorum. İlmeğim 2 ilmek gibi oldu. Devam edip diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Biraz zor gelse de arkadaşlar yılmayın, tekrar deneyin. Örgü ördükçe güzelleşen bir, eli alışılan bir hobidir. Ben örgüye başladığımda
Çok kişi benim yapamayacağımı, beceremeyeceğimi ve elimden hiçbir iş çıkmayacağını söylemişti. Ama bu sözler beni yıldırmadı. Aksine azim sebebi oldu. Onun için isterseniz deneyin bu kısa satır dönüşlerini, isterseniz ilk yeni örgüye başladıysanız tamamını bu kısımdaki ilmeklerin örüp 7 ilmeği de bant ilmeği gibi yapıp örebilirsiniz. Diğer örgülerinizde de denemekten vazgeçmeyin. Ters yüzden sıramı tamamlayıp pudra renkli ayracın olduğu bölümde devam edeceğiz. Ters yüzde pudra renkli ayracımıza yaklaşıyoruz. Kol ilmeklerini ördük, ayracı aldık. Ön kısmın ilmeklerini ters örerek ilerliyoruz ta ki ikili ilmeğimize kadar. Ve geldik, ikili ilmek kendini belli etti. Şimdi yine şişimizi ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde taktık. İlmeği örüp ipimizi birazcık yerleştirdik. Devam edip 1, 2, 3 ilmek ters örüyoruz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 7 ilmek bırakıyoruz. Düz yüze döndük. Son ördüğümüz ilmeği aldık. Örgümüzün ipini ters yüzden düz yüze doğru bu şekilde attık. Yine ikili gibi oldu ilmeğimiz. İlmeklerimizi düz örerek artma ilmeğine kadar devam ediyoruz. İki ilmek kaldığı zaman düzeltmemizi yapıyoruz. Bir örüyoruz, doluyoruz, tekrar örüyoruz. Ayracı alıp kol ilmeğinin ilk iki tanesine de aynı işlem. Diğer artmalarımızı da yaparak sarı ayraca kadar devam ediyorum. Yine sarı ayracımızın olduğu bölümdeyiz. İlmekleri düzelttim. Doladım ve ördüm. Ayracımı alıyorum. Ön kısmın iki ilmeğini şişime alıp bir örüp bir tane ilmek dolayıp tekrar örüyorum. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz ördükten sonra yine dönüş yaptığımız ilmekteyiz. Şişimi takıyorum. Soldan sağa doğru ilmeği düz ördüm. Tamamladım yaka düşürme sıralarımı. Şimdi devam edip bant ilmeklerimi haroşa örüyorum. Örgünün ters yüzünden ilmeklerimi örmeye başlıyorum. İki, 4, 6, 7 ilmeğimiz bant ilmeği haroşa, diğer ilmekler ters yüzde ters, düz yüzde düz arkadaşlar. Pudra renkli ayraç kısmında, bu kısımda tarife devam ediyorum. Pudra ayracımın olduğu bölümdeyim. Ayracımı aldım.
ilmeklerimi ters örüyorum. 3 tane artma ilmeği, daha sonra diğer ilmekler ikili gibi olan ilmeğe kadar devam ediyorum. İkili gibi olan ilmeğime gelince ipimi örgünün ters yüzüne atıyorum. Şişimi ilmeğin içinden ters yüze doğru takıyorum. Daha sonra örüp yerleştiriyorum. Diğer yönde 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeğim var. Devam edip bant ilmeklerimi de örüyorum. Tamamladık arkadaşlar dönüş yaptığımız sıraları. Artık bandımızı örüp daha sonra düz ilmeklerimiz ve artma yerindeki artmalarımızı yaparak yeterli büyüklüğe gelene kadar robamıza devam edeceğiz. Kol ve beden ilmekleri yeterli olduğunda kol kısmına ekleyeceğimiz haroşa sıralarla tarife devam edeceğim. Her düz yüzde 8 ilmek artacak örgümüz. Bu şekilde örüp son kez bu kısımdaki örgünün nasıl durduğunu da göstermek istiyorum. Dönüş yaptığımız sıraları. Bu şekilde bir çalışma yaptık arkadaşlar. Söylediğim gibi sizi yıldırmasın ama zor gelirse düz de örebilirsiniz. Diğer örgülerinizde denemeyi ihmal etmeyin. Devam ediyoruz. Robamızda ilerledik arkadaşlar. Ölçü olarak artma sıralarımı sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane artma sırası yaptık. 18 artma ile ön kısmın ilmekleri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ilmeğimiz var. Haroşa çizgileri de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 çizgi haroşa çizgimiz var. Şimdi ön kısmı düz öreceğiz. Kol kısımlarını haroşa öreceğiz. Arka kısmı da düz öreceğiz. 4 çizgi haroşa olana kadar kol kısmında haroşa örgüye döneceğiz. Bandımı örüyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini düz örüyoruz. Herhangi bir işlem olmadığı için yavaş örmeyeceğim. Kol kısmına kadar devam ediyoruz. İki ilmek kalınca çıkarıyorum ilmeklerimi. Yönünü düzeltiyorum. Bir kez örüyorum. Bir ilmek dolayıp tekrar örüyorum. Kol kısmına devam edip ilk iki ilmeğimi aldım. Ördüm, ilmeğimi doladım. Tekrar ördüm. Artmamı ekledikten sonra diğer yönde 2 ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimi haroşa örgüye dönüyorum.
Kol kısmını tamamlayacağım. Artmamı ekleyeceğim. Kol ve arka için arka ilmekleri düz öreceğim. Daha sonra arka için artma, kol için artma ve ikinci kol ilmeklerini de artmayı ekledikten sonra 2 ilmek kalana kadar haroşa öreceğim. 4 çizgi haroşayı tamamlayacağım. Daha sonra tarife devam edeceğiz. Kol kısmında 1 2 3 4 çizgi haroşayı tamamladık arkadaşlar. Ön kısmı düz yüzden ördüm. İlmeklerimi saydım. Artmamı yine ekledim ön kısımda. Ön kısımda 39 ilmeğimiz var. Kol ilmeklerimiz 56 ilmek. Bu sırada kol ilmeklerini kapatacağız. Arka kısma gelince artmalarımızı ekleyeceğiz ve daha sonra diğer kol ilmeklerini de kapatacağız. Başlıyoruz şimdi. Tığla kapatacağım ilmeklerimi arkadaşlar. Yavaş yavaş size de tarif edeceğim nasıl yaptığımı. Ön kısmın son 2 ilmeğinin arasından, bu kısımdan tığımı takıyorum. Boşluğa daha sonra ipimi tutup bir ilmek alıp yerleştiriyorum. İlmeklerimizi bu ilmeğimizle kapatacağız. Bu kısımda boşluk oluşmayacak. Daha sonra tığımın üzerine ipimi bir tane doluyorum. Devamında şişle örer gibi bir ilmek haroşa örüyorum. Şişimde doladığım ilmek, çıkardığım ilmek var. Ördüğüm bu ilmeği ikisinin içinden kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar kaydırıyorum. Doladım tekrar. Bir ilmek ördüm. Kaydırdım. Doluyorum. Bir ilmek örüp kaydırıyorum. Tekrar. Bu şekilde devam edip tüm ilmeklerimi kapatacağım. Eğer zor gelirse benim gibi bu kısımdan bir tane ilmek takıp normal şekilde de kapatabilirsiniz. Gayet düzgün bir ilmek kapatma. Kol ilmeklerinin bu kısımda tarife devam ediyor. Kol ilmeklerinde son ilmeklerdeyim arkadaşlar. Ördüm haroşa şeklinde, kaydırdım. Tekrar doladım. Son ilmeğimi örüp ve kaydırdım. Tamamladım kol ilmeklerini. Bu ilmeğimizi şişime alıyorum. Arka kısmın ilmeklerine ilave edilecek. Devamında 2 ilmeğimi alıyorum. Arka ilmeklerinden ikisini birlikte ördüm, doladım, tekrar ördüm. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Arka kısmın son ilmeklerinde bu kısımda tarife devam ediyorum. Arka kısmın ilmeklerindeyiz. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğimin yönünü değiştirip artmama ekliyorum. Artmama ekledikten sonra yine tığımı aldım. Son 2 ilmeğin arasından, bu kısımdan tığımı taktım.
ilmeğimi aldım, yerleştirdim. Tığımın üzerine bir tane doladım. Kol ilmeklerinden bir tane ilmek ördüm. Bu iki ilmeğimden kaydırdım. Tekrar bir tane doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Kaydırıyorum. Tekrar doladım. Bir ilmek örüp kaydırdım. Aynı şekilde ilmeklerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kısımda tarife devam edeceğim. İkinci kol ilmeklerini de kapattım arkadaşlar. Düz yüzü, ters yüzü bu şekilde ilmek kapattım. Bu ilmeğim tığımda. Tığımı çıkarıyorum. İlmeğimi şişime alıyorum. Bu ilmeğimizi de ön kısmın ilmeklerine ilave ediyoruz. Bu yönde 40 ilmeğimiz oldu. Diğer önde 39 ilmeğimiz var. Bir ilmek bu kısma gizli olarak ekleyeceğiz. Ön kısmın ilk iki ilmeğini alıp bir tane örüyorum, bir doluyorum, tekrar örüp artmamı ekliyorum. Devam edip ilmeklerimi düz örüyorum. Sıramı tamamlayacağım. Daha sonra model için ilmeklerimi sayıp hesaplayacağım. Ön arkaları, arka ilmeklerini. Modelimizin tam kurulumu için kaç ilmek eksiğimiz varsa kol altlarına ekleyeceğiz. Diğer önde de bir tane bu kısma ekleyeceğiz. Modelimin ilmeklerini bu ekleyeceğim ve kol altına atacağım ilmeklere göre hesaplayacağım. Beden ilmeklerini de sayıp söyleyeceğim. İlmeklerimi sayıp hesapladım arkadaşlar. Önlerde 40'ar ilmeğimiz olacak. Arkada 71 ilmeğimiz olacak. Ön kısmın bir tanesini ekleyeceğimiz ilmekle birlikte 7 ilmek ekleyeceğiz. Bir tanesi ön parçanın 3'er tane kol altlarında olacak. Toplamda 158 ilmeğimiz olacak. 151 ilmek, üçünün toplamı 7 ilmek eklediğimizde de bu şekilde 158 ilmekle model kurulumu yapacağız. İlk kol altındayım şimdi. İlmeklerimi örüyorum. Son ilmeğimi de örüp 40 ilmeği tamamladım. 2 tanesini açık şekilde ekleyeceğim. Bir tanesini de arka kısma, bu kısma ekleyeceğim. 3 ilmek eklemiş olacağım. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, daha sonra arka kısmın ilmeklerini bir, iki, 3 ilmek ördükten sonra bu kısımdan bir tane ilmek takıyorum ve örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de eklemiş oldum. Devam ediyorum. Diğer yönde ikinci kol altında bu kısımda tarife devam edeceğim. İkinci kol altındayız. Bu kısımda 4 ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar. Arka kısmın ilmeklerini örüyorum.
Bir tane ilmeğim kalınca ilmeğimi bu kısımdan alacağım. Boşlukta olsun istemiyorum. O yüzden çevirip ilmeğimi ördüm. Son ilmeğimi de ördüm. Bir tane ilmek eklemiş oldum. Doluyorum ipimi. Bir tane ilmek alıp ekliyorum. Tekrar bir tane daha. 3 ilmek eklemiş olduğum diğer ilmeği de ön kısma ekleyeceğiz. Ön kısım içinde birinci ilmeğimi örüyorum. Daha sonra artma ilmeklerini de öreceğim. Söktüğüm için ilmeklerimin yönü değişti. Düzelterek örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra bir tane ilmek alıp şişimin üzerine atıyorum. Daha sonra attığım bu ilmeği çevirerek bu şekilde delik olmayacak şekilde örüyorum. Dördüncü artmamı da ekledim. Sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde model kurulumu ile devam edeceğiz. Kol altındaki artmaları ekleyip ters sıradan sıramızı tamamladık. Düz yüzdeyiz. Şimdi model kurulumu yapacağız. Modelimizi 3 renkle çalışacağız arkadaşlar. Lila, yeşil ve beyaz. İlk kurulumu beyaz iple yapacağım. Modelimin ismi yıldız modeli. 2 sıradan oluşan bir model. 3 ilmek ve 1 ilmeğin katlarından oluşuyor. Modelimiz birazcık toplayan bir model olduğu için eli sıkı olan arkadaşlarda düz ilmekten modele geçtiğimiz zaman birazcık alt tarafında kasma olacağı için ilk 2 modelde 3 ilmek almak yerine 2 ilmek alarak ön kısımda 2 ilmek daha artma ekleyeceğim. Yine arka kısımda 4 modelde 3'er ilmek almak yerine 2'şer ilmek alarak modelimin kurulumunu yapacağım. Diğer ön yüzde de hemen banttan önceki 2 modelde 3 ilmek yerine 2 ilmek alacağım arkadaşlar. Bir diğer hatırlatma yapmak istediğim konuda ters ilmekle haraşa ördüğüm zaman ben düz bölümle haraşa örgü herhangi bir toplanma veya kasma olmadan bu şekilde örülüyor. Ama model kısmına geçtiğimizde haroşa kısım toplayacağı için arada belli sayılarla haroşa kısımlardan da dönüş yapacağız. Başlıyoruz şimdi beyaz ipimle ilk sıra modeli kurmaya. 7 ilmek bandımızı öreceğiz. İki, 4, 6, 7. 7 ilmekten sonra 2 ilmeği şişime alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar örüyorum. Normalde bu ilmeği 3 tane almam gerek ama model topladığı için bant kısmında içe doğru bir kasma olmaması için ilk 2 modeli bu şekilde kuracağım. Eğer ters yüzden de artma yapmak istemedim. İlmeklerim biraz daha düzgün dursun istiyorum. Devamında bir düz ilmek, daha sonra yine 2 ilmeği şişime alıyorum. Bir tane ördüm, bir doladım, tekrar ördüm. 2 tanesini bu şekilde kurduk. Daha sonra bir ilmek örüyorum. Şişime 3 ilmek alıyorum. Üçünü birden örüyorum. Bir tane dolayıp tekrar örüyorum. Bu normal modelin kuruluşu. Bu kısımda 2 tane ilmek artma yapmış olduk. Daha sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte örüyorum. Dolayıp bir tane daha örüyorum. Bir düz ilmek. Tekrar 3 ilmeği alıyorum.
düz örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Doluyorum. Tekrar örüyorum. Bir düz ilmek. Devamında yine 3 tane ilmeği aldım. Aynı şekilde ördüm. Bir düz ilmek. Tekrar düz ilmek. Modelimizin görüntüsü bu şekilde olacak. Bu kısımdaki ilmekleri de 3 tane gibi düşünün arkadaşlar. Eğer benim gibi yapmak istemezseniz, ama ben biraz yapıp söktüm topladığı için tekrar yapmak zorunda kaldım. Tekrar 3 ilmek ördüm. Bir düz ilmek. Devam ediyorum. Arka kısımda da 4 tane yapacağım bu kısımda yaptığım işlemden. Sıra sonunda bu kısımlarda anlatıma devam ediyorum. Sıra sonunda ikinci öndeyiz. Son olarak bir tane düz ilmek ördüm. Devamında 3 ilmeği şişime alıyorum. Üçünü birlikte örüp bir tane dolayıp tekrar örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği şişime alıyorum. Bir tane örüyorum, bir doluyorum, tekrar örüyorum. Ön kısımdaki artmanın birini yaptım. Bir düz ilmek, son kalan 2 ilmeğimi şişime alıyorum. Bir tane örüyorum, bir doluyorum, tekrar örüyorum. Devamında 7 ilmek bandımı örüyorum. Sayacağız şimdi. 2 ilmek önde, 4 ilmek arkada, 2 ilmek de diğer önde. Tekrar artma eklemiş olduk modelimiz topladığı için. Model sayımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 tane model kurmuş olduk. Modelimiz ters yönden tamamen ters örülecek. Haroşa bandımızı örüyoruz. Beyazla yaptığımız için bu kısımda şimdi ip bağlamayacağız. Lila rengimizi yaptığımda bu kısma da diğer beyaz ipi bağlayacağız bant için. Devam edip ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp düz yüzde tarife devam edeceğim. Düz yüzdeyiz. Şimdi lila ipimizi bağlayıp yeniden modelimizi öreceğiz. İpimi bağlamak için ters yüzden haroşa ilmeklerin hemen yanından bir ilmeğe takıyorum ipimi. Bir tane düğüm atıyorum. Bu düğümler geçici. Daha sonra örgümüzün iplerini temizlerken iplerimizi de düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar, bant kısmında ipi bırakıp diğer ipimizi alırken beyaz ipimizi bu şekilde bırakıp diğer lila ipimizi böyle alacağız. Her zaman beyaz ipimizi, bant ipimizi diğer ipin üzerinden bu şekilde atacağız. Eğer ipimizi bu şekilde bırakırsak, lilayı da böyle alıp örersek bandımızla örgümüzün arasında açıklık olur. Onun için bant ipini iç kısma doğru şişle ipin arasından atıyoruz. Diğer ipimizi bu şekilde alıyoruz. 2, 4, 6, 7 ilmek. 7 ilmekten sonra 1, 2 düz ilmek örüyorum. Devamındaki 3 ilmeği birlikte öreceğim.
İlk sırada yaptığım gibi bir işleme gerek yok. Bir defalığına mahsustu bu işlem. İlk sırada bir düz ilmek örmüştük. Sağındaki ve solundaki ilmeği birlikte alıp modeli kaydırarak bu 3 ilmeğe kuracağız. Bir tane örüyorum, doluyorum, tekrar örüyorum. Devamında bir düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği alıp üçünü birlikte ördüm, doladım, tekrar ördüm. Bir düz ilmek, tekrar 3 ilmek. Tekrar bir düz ilmek, devamında 3 ilmek. Yeniden bir düz ilmek ve 3 ilmek. Sıra boyunca devam ediyoruz. Diğer bant yönünde tarife devam ediyorum. Sıra sonundayım. Son olarak bir düz ilmek ördüm. Daha sonra devamındaki 3 ilmeği birlikte aldım, doladım, tekrar ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Devamında 3 ilmeği birlikte örüyorum, doluyorum tekrar. Bir, 2 tane düz ilmek örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Diğer beyaz ipimi alıyorum. Bu kısımdan bir tane ilmeğe bant öreceğim. Beyaz ipi bir tane düğümle bağlıyorum. Çeviriyorum tekrar düz yüzü. Ördüğüm lila ipimi beyaz ipimin üzerine şişle ipin arasına bırakıyorum. Parmağıma beyaz ipi alıp bandımı örüyorum. Tamamladık sırayı. Çeviriyoruz. Ters yüzü. Bant ilmeklerini örüyoruz. Yine beyaz ipimizi ters yüze alıp şişle ipin arasına bırakıp lila rengi alıp ilmeği biraz çekerek yerleştirip ters yüzden örmeye başlıyoruz. İlmekleri biraz yerleştiriyoruz. Beyaz ipimizi de bu şekilde çekiştiriyoruz. Beyaz ipimizi burada sadece bant örmek için bırakacağız. Beyaz sıralarda da bu ipimizle öreceğiz arkadaşlar. Aynen renkli iple nasıl bırakıp aldıysam aynı şekilde beyazda da aynı işlemi yapacağız. Görüntüsü bu şekilde modelimizin. Devam edip sıramı tamamlayacağım. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. Şimdi yeşil rengimizi bağlayacağız. Yeşil rengi bağlamadan bu kısımda haroşa bantta dönüş yapmayı tarif edeceğim. Bant ilmeklerini örüyorum.
7 ilmeği de tamamladıktan sonra lila ipimi alıyorum. Bu şekilde ipimi üste atıyorum. Örgünün diğer yüzüne dönüyorum. Lila ipimiz üst kısımda. Tekrar sıkıca bu kısmı örüp ters yüzde son ilmeğe kadar örüyorum. Dönüyorum tekrar. Yeniden bant ilmeklerini örüyorum. Lila ipi çekip biraz yerleştiriyorum. Bu kısımda boşluk kalmasın diye. Örgünün ters yüzüne tığımla yeşil rengimi bağlayacağım arkadaşlar. Hemen bu sıraya taktım tığımı, bir tane düğüm atıp ipimi bağladım. Düz yüze dönüyorum. Düz yüze döndükten sonra yine yeşil ipi çekiyorum. Düğümü de çekeceğim. Beyaz ipi şişle, beyaz ipi yeşil iple şişin arasında bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Örgümden ilk 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Doluyorum. Tekrar örüyorum. Birazcık ilmeklerimizi sıkılaştıracağız. İplerimizi çekip daha sonra bir düz ilmek, tekrar 3 ilmek birlikte. Bir düz ilmek, yeniden 3 ilmek, bir ilmek, 3 ilmek birlikte. Dönüş yaptığımız sırada hiç belli değil arkadaşlar. Ara ara kendiniz elinize göre, bandınızın kasma şekline göre bu şekilde dönüş yapabilirsiniz. Bu yönde yaptığınızda karşı yönde de aynı sırada yapmayı unutmayın. Bu kısma geldiğimde bir dönüşte bu bölümde yapacağım aynı şekilde. Yeşil ipimle modeli tamamladıktan sonra tekrar beyaz renkle öreceğim. Bu kısımda da iplerimi kesmeyeceğim. Sürekli birbirinin üstünden atarak bu şekilde örgünün iç kısmından iplerimi taşıyacağım. Modelde biraz ilerlediğim zaman duruşunu yine size göstereceğim arkadaşlar. Birazcık böyle ördüğüm zaman renkler de kendini gösterdiğinde devam ediyoruz. Beden kısmında 166 ilmekle modelli olarak örüyoruz. Modelimizde ilerledim arkadaşlar. Düz yüzden görüntüsü bu şekilde. Ters yüzden de örgümüz böyle. İplerimi kesmiyorum. İplerimi birbirinin hizasından dolandırarak devam edip örüyorum. Bu kısımda sadece ilk bağladığımız bir tane beyaz düğümümüz ve bir tane ipimiz var. Diğer yönde de yine iplerimi birbirinin hizasından dolandırıp bu şekilde sürekli katlayarak ipleri kesmeden örüyorum. İlk bağladığımız düğümlerimiz var sadece. Dönüşler için de size ölçü yaptım arkadaşlar. Bu kısımda ilk dönüşü
birinci beyaz ipimizle yaptığımız modelde yapmıştım. Daha sonraki beyaz sıramda yapmadım. Bir sonraki beyaz sırada bir dönüş daha yaptım. İkinci bu kısımdaki dönüş yaptıktan sonraki beyaz sırada normal ördüm. Diğer sırasında dönüş yaptım. Bu beyaz sırada da dönüş yapmadım. Yeşil rengimden sonraki öreceğim sırada, beyaz sırada yine bir tane daha dönüş yapacağım. Yapacağınız bu haroşa kısımlardaki dönüşler tabii ki sizin elinize ve örgünüze bağlı. Eğer az gelirse her beyaz sırada dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam edip yeterli uzunluğa gelene kadar modelli şekilde örmeye devam edeceğiz. Yeleğimizin beden kısmında, modelli kısımda yeterli uzunluğa geldim arkadaşlar. Çeviriyorum bu şekilde. Santim olarak ölçeceğiz. Modelli bölümün uzunluğu 20,5 santim. Sayılarında, renkleri de saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yeşil rengimiz. Beyaz renkse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Kuruluma beyaz renkle başladık. Bitirirken de beyaz renkle bitirdik modelli kısmı. Şimdi diğer iplerimi keseceğim. Kol kısmındaki gibi 4 çizgi haroşa örüp daha sonra tarif ettiğim gibi kol kısmındaki gibi ilmeklerimi kapatacağım. Düğmelerini dikip yeleğimin işlemini tamamlayacağım arkadaşlar. Daha sonra ölçülerini vereceğim. Modeli bırakıyoruz artık. Tamamını haroşa örgüye dönüyorum. Yeleğimizi tamamladım arkadaşlar. Alışverişe çıkamadığım için inci düğmelerim evdeydi. İnci düğme kullandım. Alışverişe çıkamadığımın sebebi de ben ayağımdan ameliyatlıyım. O yüzden pek örgü yapıp iplerimi ve diğer işlemler için dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. Siz erkek bebek yönünde açtığım için isterseniz yeleği erkek bebek için çalışıp düğmeleri de ona göre dikebilirsiniz. Zaten 1 yaşına kadar çok da önemli değil düğmelerin hangi yönde olduğu. Ölçülerine gelince yeleğimizin beden kısmındaki genişliği 26 santim arkadaşlar. Kol altından modelli kısım 23 santim. Yeleğimizin tam boy uzunluğu ise 37 santim. Bu ölçülerle 9 aydan 1,5 yaşa kadar giydirebileceğiniz bir ölçüde, 9 ayda dökümlü olarak giydirilip 1,5 yaşına kadar da kullanılabilir. Açıklamaya 1 yaş olarak yazacağım yeleğimi. Kalan iplerimizde lila ipimden bir parça daha bu kısımda son modelde bağladım. Gösterdiğim lila ipin tamamını kullandım. Yeşil ipimin yarısı gitti. Beyaz ipimden de bir yumak kullandım. Bu ikinci yumağımdan sadece diğer yöne bağladığım bant kısmını ördüm. Bir yumak roba için diğer iplerinizle de ayarladığınız zaman yarım yarım iplerinizle gayet rahat bir şekilde örebilirsiniz. Tarifimin de sonuna geldim arkadaşlar. Şimdiden hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.